Dünya merkez bankalarının kriz korkusu sardı. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte bu videomuz içerisinde kriz konusuna değineceğiz. Altın, dolar, gümüş, euro, bitcoin değerlendirmesi gene videomuzun içerisinde olacak. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atar, kanalımızı başka mecralarda paylaşır. Kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sevgili dostlarım. İngiltere Merkez Bankası ile hemen başlayalım. İngiltere Merkez Bankası sevgili dostlarım yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda uzun vadeli bir kriz başlangıcı olabileceği, bunun da resesyon süreciyle birlikte İngiltere bölgesinde bir durgunluğa yol açabileceğini bildirdi. Biliyorsunuz 0,75 bas puan faizleri arttırarak %2,25 civarından %3 civarına kadar BOE faizleri yükseltmişti. Enflasyonla mücadelenin uzun yıllar sürebileceği ve bunun da peşinden arkadaşlar işsizlik oranlarını yükseltebileceği yönünde BOE'nin yapmış olduğu açıklamalar var. Bu açıklamalar doğrultusunda da İngiltere Merkez Bankası İngiltere ekonomisinin uzun yıllar sürebilecek bir resesyon dönemi içerisine girebileceğini bildirmiş durumda. İngiltere tarafındaki haberlere baktıktan sonra hemen İngiltere pounduna bakalım. İngiliz sterlinindeki son durum. Evet, son durumda 21.30 civarlarında gelişen bir sterlin. Sterlinin bizler için önemli olan seviyeleri, kritik seviyeleri daha doğrusu diyelim arkadaşlar. 21.26 desteği, 21.26 desteği sterlin takip eden arkadaşlarımız için önemli bir destek. Bu destek üzerindeki hareketler sterlinde hala da yükseliş potansiyelinin olabileceği anlamı taşıyacak. O yüzden Forex ve Biyop'taki arkadaşlar 21.56 civarından geçen alan sterlin için önemli bir kanal aralığı olarak takip edilebilir. Buradaki hareketli durumlarda ise ana hedef bölgesi 21 lira 75 kuruş civarına doğru giden sterlin sizler tarafından izlenebilir sevgili dostlarım. Evet, öbür taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar var. Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte Avrupa bölgesi de gene arkadaşlar kriz beklentileri doğrultusunda onlar da bir resesyon süreci içerisine Avrupa bölgesinin girebileceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın özellikle resesyon riskinin üzerinde durması ve Avrupa bölgesinde enerji maliyetlerinin ilerleyen günlerde bir krize sebebiyet verebilecek oluyor olmasından dolayı arkadaşlar buradaki enflasyonun da giderek yukarı yönlü daha da hızlı bir şekilde artabileceği yönündeki endişeleri var ve bu enflasyonla birlikte yüksek faiz kararlarının alınmasıyla birlikte de Avrupa bölgesinin onlar da 2023 yılı, 2024 yılları içerisinde bir resesyon yani durgunluk süreci içerisine girebileceği ile ilgili endişeleri var. Avrupa'da da biliyorsunuz çift taneli rakamlara ulaşılmış durumda. Orada da %10,70 civarlarına doğru ulaşan bir enflasyon oranı açıklandı. Şimdi Euro bölgesindeki arkadaşlar için 10.49 hala da önemli bir destek olarak kabul edilen bölge. Buradaki aralık 18.71 yani şuradaki bir bant aralığı yukarı yönlü hareketlerde takip edilebilecek olan önemli bir bant aralığı. Burada da kısada gene 10 lira 18.85 bölgesi kısa vadeli hedef olarak Euro bölgesinde takip edilebilir sevgili dostlarım. Bizler buradaki hareketlerden baktığımız zaman ilerleyen dönemlerde acaba bir Avrupa'daki krizde ABD'de başlayan Northgate krizi gibi bir duruma 1920 krizlerindeki gibi bir duruma evrilebilir mi? Bu gibi durumlarda biliyorsunuz altının seyri iyi gelişiyor. Altın yatırımcısı bu türlü dönemlerde her zaman için daha fazla kazançlar elde edebiliyor. Euro'daki ve sterlin tarafındaki hareketleri sizlerle birlikte takip edeceğiz sevgili dostlarım. Hemen dolar tarafına bakalım. Dolar Türk lirasındaki son gelişmeler ve dolar Türk lirası ile ilgili düşüncelerimizi belirtelim. Evet, dolar Türk lirası tarafına baktığımız zaman arkadaşlar ihracat 2022 Ocak ve Ekim aylarında
%15,4 civarında artarak 209 milyar 450 milyar dolar oldu. Şimdi ihracata bu şekilde baktığımız zaman ihracat rakamlarının çok iyi olduğu görülüyor. Fakat ithalat tarafına baktığımız zaman buradaki sıkıntının bizler için bir dolar açığı şeklinde boy gösterdiğini görebiliyoruz. İthalat tarafına baktığımız zaman %39,5 oranında ithalatın arttığı ve buradan da arkadaşlar 300 milyar 553 milyon dolarlık bir hacme ulaşıldığı görüyor. Yani aradaki farkı aldığımız zaman bizler için arada nereden baksanız bir 100 milyar dolarlık veya 90 milyar dolarlık diyelim bir ithalat ihracat arasındaki farktan kaynaklı olan dolar ihtiyacı gene burada da göze çarpıyor. Yani hala da belirli düzeylerde dolar ihtiyacı olan ülkemiz maalesef ki var. 12 aylık cari açık tarafına baktığımız zaman 12 aylık cari açığın da oldukça yüksek olduğu, bir önceki yıla göre cari açıktaki artışın 40 milyar 890 milyon dolar olduğu, cari açık ithalat ve ithalat arasındaki 40 milyar farkı da koyarsak 80 milyar dolarlık bir maliyet. Yine sevgili dostlarım vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç stoklarımız var. Yani kısa vadeli dış borç ödemelerimiz. Bunların da 182 milyar dolar civarında olacak olması maalesef ki bizi zorlayan koşullar arasında. İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, FED faizleri arttırdıkları süreç içerisinde hala da enflasyonun yüksek seviyelerde gelmiş olması, dünya üzerindeki basılan başıboş dolaşan paranın da miktarının ne kadar fazla olduğu, her ne kadar da faiz artışına gidilse de bu miktarın azaltılamadığı görülüyor. Tabii bu boşta dönen para miktarının geri dönebilmesi, toplanabilmesi kolay bir süreç değil. Bu süreç içerisinde altın ve gümüş yatırımcılarının şanslı olacağını düşünen taraftayız. Bizler de sizler gibi. Evet, dolar tarafına baktığımız zaman dolarda hala da bizler için 18.40 yatay bandı, yukarıda da 18.71 yatay bantları arasında dolar kurundaki hareketlerin devamı görülüyor. Kısa vadeli dış borç ihtiyaçlarından dolayı piyasanın dolar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dolar ihtiyacı içinde piyasadan para çekme ihtiyacı doğacağı için de arkadaşlar buradaki olay kısada bizleri bir 19 lira 50 kuruş civarına doğru yukarı yönlü götürebilir. Fakat 18.62 civarlarındaki bir direnç ve bu direnç üzerinde Merkez Bankası'nın etkili olduğu da unutulmamalı. Bizler için 18.40 üzerindeki hareketler hala daha yukarı yönlü takip. 18.40 aşağısındaki hareketlerde aşağı yönlü hareketlerin takip etmemize sebebiyet verecektir sevgili dostlarım. Evet, altın tarafına hemen geçelim. Altının onsuyla devam edelim. Altının ons tarafındaki hareketler Avrupa FED ve BOE'nin yapmış olduğu açıklamaları doğrultusunda hepsi bir resesyon sürecine işaret veriyor. Tabii bu resesyon süreçlerinde en güvenilir liman olarak baktığımız zaman altın ve gümüş tarafı göze çarpıyor sevgili dostlarım. Altın ve gümüş tarafındaki hareketler Fed'in 0,75 bas puanlık faiz artırışı yapmasına rağmen yukarı yönlü devam ettiğini sizlerle birlikte görüyoruz ve 1680 kuvvetli direncini zorlayan bir altın ons karşımızda duruyor. Şimdi bizler için 1660 dolar seviyesi artık güzel bir direnç destek konumunu almış durumda. 1660 desteğini takip edeceğiz. 1660 desteği üzerindeki kapanışların devamıyla birlikte 1703 dolar seviyesi ilk etapta altının onsunda takip edeceğimiz yukarı yönlü hareket olacak. Buradaki de kısa vadede gene 1730 dolardaki direnç seviyesi bizler için altının onsunda takipte kalacağımız önemli bir bölge olacak. 1730 dolar veya 1715 dolar üzerindeki kapanışları haftalık ve günlük bazda da altının ons tarafında görmeye başlar isek de arkadaşlar bu sefer bizler 1900 dolarlar seviyesine doğru giden bir altın sizlerle birlikte izleriz. Gram altın tarafındaki hareketlerde takip ettiğimiz en önemli destek bizler için 994 TL desteği.
Ve bu 994 TL desteği üzerinde tutunmaya devam ediyoruz. 994 artık bizler için kuvvetli bir destek. Ve bu destek üzerindeki hareketlerde 1019 TL civarındaki ilk bant aralığı kısada takip edeceğimiz seviyemiz ve biraz daha onun üzerindeki direnç ise arkadaşlar 1035 TL civarına doğru giden gram altın 994 üzerinde kaldıkça bizlerin takibinde olması gereken önemli bir seviye ve yer olarak, kanal aralığı olarak takip edilebilir. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün ons tarafındaki hareketler 20-68 civarlarında bir gümüş ons. Evet, gümüş onsta da takip ettiğimiz seviyemiz aşağıda özellikle bizler için 19.70 seviyesinden geçen bölge. Bu 19.70 seviyesi üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini sizlerle birlikte söylemiştik ve dediğimiz gibi de bu seviyeler üzerinde hareketler devam ediyor. Aşağıda 19.29 bizler için destek ve oldukça güzel bir hareketle bu desteğin üzerinde tutunmaya devam eden bir gümüş ons bizlerin karşısında. Şimdi yukarıda 20.50 daha kısa vadedeki bir desteğimiz ve bu destekle birlikte burada ana hedef bölgesi 21.26 TL 21 dolar 26 sent civarına doğru giden bir gümüş ons sizlerle birlikte izleyeceğiz. Bakın 21 dolar 26 sentten geçen önemli bir bölge. Bu bölgenin kırılması bizleri yukarıda özellikle gümüş tarafında kademeli bir şekilde 27 dolar civarına kadar da taşıyabilecek hareketi başlatabilir yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdilik bu 21-26'daki kuvvetli direnci sizlerle birlikte takip edelim. Bakalım buradaki direnç kırılabilecek mi? Evet, gram gümüş, hemen gram gümüşe de bakalım. Gram gümüşteki hareketler 11.53 bizler için güzel bir destekti ve bu desteğin üzerinde kapanışlar geldi. İkinci önemli desteğimiz 12.24 civarından geçen destek ve bu destekte yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte artık burada üçüncü beklediğimiz direnç bölgesindeki hareketi gram gümüşte bekliyoruz. Oradaki hareket bölgemizde 12 lira 70 kuruş civarından geçen alan. 12 lira 70 kuruş civarından geçen gram gümüşteki bu hareket önemli olacak. Bunun nedenlerinden bir tanesi ise arkadaşlar buradaki hareketin kırılması. Hatta haftalık, günlük ve aylık kapanışları bu 12.70 seviyesinin üzerinde yapabilir isek gram gümüş tarafında, gümüş TL tarafında 16 lira 40 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü uzun vadeli bir band çerçevesi içerisine giren gram gümüşü özür dilerim, takip etmeye sizlerle birlikte devam ederiz. Bitcoin tarafı hemen bakalım. Bitcoin, BTC, USD paritesinde son durum ne şekilde? Evet, Bitcoin tarafında son durum gene 21.000 seviyesinin altında. 21.150 seviyesinde orada biliyorsunuz bizim için bir bölgemiz var. Özellikle 21.000 dolar seviyesi Bitcoin'de önemli bir seviye. Bu seviyenin üzerinde kalmamız şart arkadaşlar ve ben Bitcoin'in bu 21.000 dolardaki direnci aşacağı düşüncesindeyim. 21.000 dolar dikkatle takip edilmesi gereken bir direnç. Bu direnç üzerine çıkıldıkça gene geriye doğru bu direnç tarafı destek tarafına doğru sarkmalar olabiliyor. Fakat 21.000'in üzerinde ilk etapta 22.430 dolar seviyesine doğru giden bir BTC USD paritesi ilerleyen gene günler içerisinde veya bu hafta içerisinde sizlerle birlikte takip edeceğiz. Buradaki asıl ana hedef bölgemizde 24.000 dolar seviyesinden geçecek olan bir Bitcoin paritesi olacaktır diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Son durumu yorumladık. Altında, dolarda, gümüşte, Bitcoin'de, sterlinde, gram altın, gram gümüş, ons altın, ons gümüşte neler olabilir? Bunları değerlendirdik sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.